Merhaba. Bu videoda Excel grafiklerinde minimum ve maksimum değerler nasıl belirgin bir şekilde gösterilir? Bunu anlatmaya çalışacağım. Bittiğinde şu şekilde gözükecek. Şimdi bu yapılmış hali ben tekrar yapacağım. Merak etmeyin. Amacımız işte aylar var ve satışlar var. Şimdi da bunun grafiği. Amacım minimum ve maksimum değerleri kırmızı ve yeşil bir şekilde göstermek. Tabi bu değişken oluyor. Mesela bu ayki Haziran ayındaki satışlar 186 adetmiş diyelim ki. Bu bir anda 650 olsun mesela. Bakın bir anda e, Haziran ayındaki satışlar yeşil bir şekilde belirgin oldu. Minimum satışlarda Eylül ayındaymış. 25 birim diyelim. Diyelim ki Şubat ayında 10 birim oldu. Bu sefer Eylül ayından Şubat ayına kaydı. Bunu bu şekilde nasıl yapacağız onu göstereceğim. Öncelikle şunları bir silelim. Grafiğimizin normal hali bu. Grafiğimizi de silelim. Şimdi öncelikle grafiğimizi oluşturmak için grafik oluşturmak istediğim verileri seçiyorum. Ekle diyorum. Buradan da seçebilirsiniz ama şurada önerilen grafikler var. Hızlı bir şekilde buradan da oluşturabiliyorsunuz istediğiniz grafikleri. Excel size öneriyor bu tablo için hangi grafikler uygun diye. Ben hemen şuradan çizgi grafiği seçeyim. Evet, çizgi grafiğimizi seçtik. Şimdi burada minimum ve maksimum değerler belirgin değil. Biz onları belirgin hale getireceğiz burada. Önce bu tabloda, daha sonra da bu grafiğe adapte edeceğiz. Bunu da eğer formülü kullanarak yapacağız. Şimdi eğer diyoruz B3 satışlarımız tablosundaki ilk değer alıyoruz. Burada bir sabitleme yapmamız gerekiyor. Sütunu sabitleyeceğiz. Aşağı çektiğimiz zaman sütun sabit kalsın. Satırlar değişsin diye. Eşittir minimum. Yine bu fonksiyon. Minimum fonksiyonu. Aralığımı da seçiyorum. Hangi aralık? B3, B14 aralığı. Burayı da tamamını sabitliyorum. Değişmesin diye. Parantezi kapattık. Noktalı virgül. Eğer doğruysa değer neyi versin bize? Bunu versin. Tekrar B3'ü seçiyorum. Yine sütunu sabitliyorum. B'nin önüne dolar işareti koydum. Burada bir de yok say diye bir formülümüz var. Bu da yanlış yok hatası verecek. O yüzden onu da buraya ekliyoruz. Yok say diye. Bakın yok hata değerini ver diye çıktı zaten. Bunun da herhangi bir parametresi yok. Böyle kapatıyoruz bunu. Enter'a basıyoruz. Yok ne demek? Yani bu tablodaki minimum değer bu değilmiş. Başka bir değermiş. Aşağı doğru çektiğimiz zaman doğru sonucunu verdiği için Şubat ayındaki satışlar en düşükmüş. Diğerleri yok. Yani diğerleri en düşük değilmiş. Minimum değilmiş. Onu ifade ediyor. Şimdi maksimum değerleri bulmak için de bunu sağa çekelim. Şuradaki min değerini mak yapacağız aslında. Yapacağımız bu. Başka hiçbir şey değiştirmiyoruz. Şöyle aşağı çektik mi? Evet. Bu da maksimum değerimizmiş. Şimdi tablomuza yerleştirdik bunu. Bunu grafiğimize adapte edeceğiz. Ne yapıyoruz? Şimdi grafiğimizi tıklıyoruz. Bakın grafik alanımız, veri alanımız oluştu. Verilerimizin olduğu alan burası. Şimdi bunu genişleteceğiz. Şöyle yapıyoruz. Buradan köşesinden seçiyoruz. Çektik. Minimum maksimum değerlerini de buraya adapte ediyoruz. Enter'a bastık.
Şimdi Şubat ayında minimum değerimiz var. Şurası. Basıyoruz. Bakın orada herhangi bir belirgin bir değer yok şu anda. Bir kere daha basarsam bütün veri serilerini seçer. O yüzden ben sadece Şubat'ı seçmek için bir kere basıyorum. Burada sağ klik yapıyorum bakın. Zaten üstüne gelince minimum değer gözüküyor. Sağ klik veri serisini biçimlendir diyorum. Dolgu ve çizgiye geliyorum. İşaretçi seçeneklerine geliyorum. Burada otomatik yok ve yerleşik var. Burada yerleşiği seçiyoruz. İngilizce Excel kullananlarda built-in diye geçer. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Ben yuvarlağı seçtim. Boyutunu da arttırıyorum. 12 yapıyorum. Şimdi minimum değer kırmızı olsun. Onu nasıl yapacağız? Buraya renk seçenekleri var. Şuraya geliyorum. Kapatıyorum. Şöyle geldiğim zaman burada dolgusunu da buradan da değiştirebilirsiniz. Evet. Bakın geldi. Şubat ayı kırmızı oldu. Minimum değer. Hangi ay şu anki tabloma göre Haziran ayı maksimum değeri gösteriyor. Ona geliyorum. Şu tepe noktası bakın geldiğiniz zaman zaten açıklaması çıkıyor. Tıkladım. Bir kere tıkladım. Üzerinde sağ klik veri serisini biçimlendir. Dolgu ve çizgiye geliyorum. İşaretçi seçenekleri. Yerleşik. Bunu da bu şekilde seçip boyutunu öbürüyle aynısı yapıyorum 12. Buna da yeşil bir renk verelim. Şurada tüm renkler diye seçip istediğiniz bir yeşil şuradan. Standart renkler de var. Şunu seçelim şimdilik. Evet. Kapatalım. Bakın boyutu 12 yaptık. Büyüdü. Dolguyu buradan düzeltiyorum tekrar. Son kullandığım rengi seçiyorum. Evet. Şimdi tablomuzda biraz oynayalım mesela. Şubat ayında minimumdu satışlarım. Diyelim ki Ağustos ayında minimum olsun. Şöyle 5 yapalım mesela. Bakın bir anda bu minimum noktası gitti. Ağustos'a doğru kaydı. Şimdi de maksimum değerle oynayalım. Maksimum Haziran ayındaydı. Kasım ayında satışlar artsın ne olsun? Atıyorum 950 olsun. Bakın bu sefer de Haziran'dan Kasım ayına doğru kaydı. Böyle anlık bir bakışta grafik yorumlamak için güzel bir özellik. Bunu videodaki gibi aslında uğraşıp yapmanızı tercih ederim öğrenmeniz için ama bu videonun yine YouTube videosunun yorum kısmına örnek dosya indirme linkini de ekleyeceğim. Merak edenler olursa oradan da inceleyebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.